Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Eminim bu tatlıyı hiç denemediniz. İftar için nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Ağızda eriyen, kremalı, ıslak brownie tatlısı bu. Hem görüntüsü hem lezzetiyle yiyen, tadan herkesin büyük beğenisini kazanacak, yedikçe yedirten, çok hafif, çok lezzetli bu tatlı tarifinin buyurun hiç vakit kaybetmeden hemen yapılış detaylarına geçiyorum. Şerbeti için 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı suyu sos tenceresine alıyorum. Ocakta 10-15 dakika kaynatıyorum ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlayalım ki şerbetini soğuk olarak kullanacağız. Evet, şerbetim hazır, artık soğumaya bırakıyorum ve ben tatlımın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Hamuru için 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao. Malzemelerin tamamını şöyle bir karıştırmaya başlayalım. Bu arada tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 ml, su bardağı ölçüsü ise 200 ml'dir. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 2,5 su bardağından biraz daha fazla un yeterli olacaktır. Lütfen yavaş ve kontrollü ekleyelim. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Bu arada kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığım tatlı tarifleri arasında en iyi tariflerden bir tanesi diyebilirim bu tatlı için. Gerçekten çok lezzetli, muhteşem bir tatlı tarifi oluyor. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen o kadar hafif ki yedikçe yedirten, tadı damağınızda kalacak bir tatlı tarifi. Evet, hamurum artık hazır. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum ve avuç içi büyüklüğünde açıyorum. Ortasına iri çekilmiş ceviz koyuyorum ve tatlıyı yuvarlayarak hazır hale getiriyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlayalım. Elimizde avuç içi büyüklüğünde açarak arasına ceviz koyalım. Ve tekrar yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Bu arada fırını 180 derecede ısıtalım. Tatlılarımız hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika tatlılarımızı pişirelim. Sıcak tatlıları soğuk şerbetin içerisine bırakalım. Şöyle 1-2 dakika bekledikten sonra alalım ve fırın tepsisine yerleştirelim. Tatlılar sıcak, şerbet soğuk olduğu için gayet güzel bir şekilde şerbetini içerisine çekiyor. Bundan tereddütünüz olmasın. Zaten videonun sonunda kıvamını da göreceksiniz. Tatlılar bir kenarda şerbetini çekerken kremasını hazırlamaya geçelim. Uygun bir tencereye 1 litre süt, yarım su bardağı un, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Tel çırpıcıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kremayı pişirirken lütfen sürekli karıştırmayı unutmayalım, dibi tutmasın. Evet, görmüş olduğunuz gibi kremamız pişti. Ocaktan aldım. Kıvamını şöyle sizler de rahatlıkla görebilirsiniz. Üzerine 1 paket vanilya ilave ederek tekrar karıştırıyorum. Ve kremamızı ara ara karıştırarak tamamen soğumaya bırakalım. Dilerseniz üzerine temas edecek şekilde streç filmle kapatarak da soğutabilirsiniz. Bu şekilde üzeri kabuklanmadan soğumuş olacaktır. Evet, kremam tamamen soğudu. Soğuyan kremamın üzerine 1 çay bardağı süt ile çırpmış olduğum 1 poşet krem şantiyi ilave ediyorum. Kremanın lezzeti, kıvamı da muhteşem, ipek gibi bir krema tarifi arkadaşlar. Evet, çırpmış olduğum krem şantiyi de soğumuş olan kremamla beraber iyice karıştırıyorum ve hazır hale getiriyorum.
Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen krema ile buluşunca o kadar hafif bir tatlı haline geliyor ki sizler de bu tarifi denediğinizde göreceksiniz. Gerçekten kaç tane yediğinizi sayamayacağınız bir tatlı tarifi. Evet, tamamen soğumuş olan tatlımın üzerine hazırlamış olduğum kremamdan sıkıyorum. Vaktiniz varsa eğer en az 1-2 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis ederseniz kıvamı daha da güzel oturacaktır. Evet, üzerini frambuaz ve Antep fıstığıyla süsleyerek tatlımı tamamlıyorum. Üzerini dilediğiniz gibi süslemekte serbestsiniz. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten yememek için kendimi zor tuttuğum bir tatlı tarifi oldu. İftar için de nefis bir alternatif arkadaşlar. Bu tatlı tarifini hem ailenize hem sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yaparak ikram edebilirsiniz. Hemen sizler için kıvamını, iç dokusunu göstererek videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Kanalımda birbirinden farklı tatlı tarifleri bulabilirsiniz. Bir göz atmayı da unutmayın lütfen. Evet, görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, ağızda eriyen bir tatlı tarifi oldu. Hemen sizler için iç dokusunu, kıvamını gösteriyorum. İçerisindeki ceviz de bu tatlıya çok yakıştı. Umarım sizler de bu tatlıyı dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.